arabasına konan bir bombayla paramparça oluyor. Ve bu toplanan deliller belediyenin çöplüğüne götürülmedi. Kıymetli dostlar merhaba. Ben İrfan Bayar. Yine huzurlarınızdayım. Bugün ülkemizi sarsan çok önemli bir suikast olayını beraberce irdeleyeceğiz. Dosyamızı açmadan önce kanalımıza üye olmayı, beğenmeyi ve hype butonuna basmayı unutmamanızı özellikle istirham ediyorum. Tarih 24 Ocak 1993. Soğuk bir kış günü Ankara çatır çatır kışı yaşıyor. Bir araç patlıyor. Bomba konmuş bir araç patlıyor. Bu sadece bomba konmuş, patlayan sıradan bir araç değil. Bu araç Türk gazeteciliğinin en önemli isimlerinden, araştırmacı gazetecilik dendiğinde ilk akla gelen Sayın Uğur Mumcu'nun arabası. Ve arabasına konan bir bombayla paramparça oluyor. Bu olayın mutlaka siyasi boyutu var, terör boyutu var, kriminal boyutu var. Öncelikle ve evvel emirde belirteyim ki bu programımızda sadece benim alanım olan kriminal yönden değerlendireceğiz. Yani bir bombalama olayının kriminal yönden incelemesini yapacağız. Biraz önce bahsetmiş olduğum özelliklerinden dolayı Uğur Mumcu çok sık tehdit alan bir gazeteci. Çünkü yaptığı çalışmalarda devlet içindeki karanlık ilişkilerden, tarikatlardan, kaçakçılık olaylarından ve benzeri birçok konuyu aydınlatmak amacıyla araştıran ve bunları kalemine döken, yazısına döken bir gazeteci. Bu yüzden de muhtelif yerlerden ciddi şekilde tehdit alıyor. Ve o gün yine 24 Ocak 1993 günü ailesiyle beraber, Gülden Hanım'la beraber bir arkadaşlarını ziyaret planlıyorlar. Bir temkin, bir öngörü, bir tedbir olarak yine arabasına kendisinin gittiğini ve arabayı çalıştıracağını söylüyor. Kime? Eşi Gülden Hanım'a. Ve Gülden Hanım'a arabaya geçtiğini ve arabayı ısıracağını ifade ediyor. Çıkıyor, arabasına biniyor. Arabasına bindikten kısa bir süre sonra ciddi, müthiş bir patlama meydana geliyor arabasında ve çok geniş bir alana araba parçaları ve doğal olarak da tabii Uğur Mumcu bu patlamayla beraber, parçalarla beraber arabadan maalesef parçalanmış şekilde ayrılıyor. Bu konuda işte kriminal yönden incelemeye başlayacağız dedik ya. Bununla ilgili olarak zaman zaman ve o zamanlar özellikle sıklıkla olay yerinde gerekli tedbirlerin alınmadığı şeklinde ifadeler oldu, tenkitler oldu. Olay yerinin süpürüldüğü ifade edildi. Doğru, süpürüldü. Onun niçin olduğunu birazdan açıklayacağım. Yani bu programımızda ezberi bozacağız. Hani toplumda bazı sözler vardır. Yerleşmiştir ama yanlıştır o. Nedir o? Örnek veriyorum. Güzele bakmak sevap diye toplumda bir laf vardır değil mi? Aslında onun doğrusu güzel bakmak sevaptır gibi. Ziyaretin kısası makbuldür derler değil mi? Bu anla ilgili değildir. Ziyaretin kısa bir süre içerisinde tamamlanmasına yönelik değildir. Buradaki kısas karşılıklı olandır. Yani ziyarete ben geleceğim, sen de geleceksiniz. Karşılıklı olan ziyaret makbuldür. Toplumda böyle yerleşmiş yanlış bilgiler vardır. İşte tıpkı burada patlama yerinin süpürüldüğüne yönelik bazı yanlış bilgiler ve toplumda tenkitler oldu. Bunu hemen açık yüreklilikle ifade edeyim. Türk polisi olarak da toplumu yeterince bilgilendirmediğimizi kabul edebiliriz. Bu konuda detaylı bilgilendirme bazı nedenlerle biliyorsunuz her şeyi açıklamak zorunda değiliz. Çünkü bazı bilgiler mahremdir, bazı bilgiler toplumla paylaşılmaz. Hani derler ya soruşturma dosya erişimi engellendi şeklinde. Tıpkı bazı konularda toplum yeterince bilgilendirilmediği için doğal olarak sanki olay yeri süpürüldü de bunlar çöpe atıldı. Gelen devlet büyüklerine temiz bir olay yeri gösterme. Asla böyle bir şey yok. Asla böyle bir şey yok. Anlatacağım. Her olay yerinin hep söylerim bir dinamiği var. Bu dinamik dedik ya olay yeri bazı zamanlarda bir köydür. Bazı zamanlarda bir arabadır. Bazı zamanlarda bir sokaktır. Olay yeri bunlara ev sahipliği yapar. Bu tür yerler olay yerine ev sahipliği yapar. Bu yüzden bu patlama olayından sonra da
Tabii hemen polis olarak ve bomba uzmanları olarak gerekli tedbirler alındı. Olay yerine süratle intikal edildi ve delil toplamaya başlandı. Delil toplarken biraz önce ifade ettiğim o şiddetli patlama nedeniyle araba parçaları çok geniş bir alana yayılmıştı. Bu parçalar, büyük parçalar swap alınma bağlamında kimyasal yönden yapacağımız incelemeye esas teşkil etmek amacıyla bunlar toplandı. Ancak bombanın düzeneğini ortaya koymak ve hangi düzenekle bu çalıştırıldı ve patlatıldı bunu ortaya koymak bizim görevimiz. Bu yüzden bu program tamamen kriminal içerikli bir program. Bunu tekrar altını çiziyorum. Bu küçük parçaları toplayabilmemiz için bazı yöntemler var. Günümüzde de kullanılır. O vacuum cleaner olarak adlandırdığımız evlerde kullanılan elektrikli süpürgeler var biliyorsunuz. Fakat düşünün kıymetli dostlar, çatır çatır buz, Ankara'nın o kışını bilenler bilir. O tarihlerde kışlar daha şiddetliydi. Sokaklar, kaldırımlar tamamen buz kaplamış durumda. Bu elektrikli vacuum cleaner olarak adlandırdığımız cihaz fayda vermedi. Yani toparlayamadı bazı parçaları, istediğimiz parçaları toparlamadığını gördük. Bunun üzerine bir araya gelerek bomba uzmanlarıyla, olay yeri inceleme ekipleriyle beraber bunları nasıl toparlarız? Yani o kaldırım arasındaki buzun arasına girmiş olabilecek olan bir kablo parçası, bir pil parçası, anot katot dediğimiz artı eksiler, büyük kömür. Onları ortaya koyarsam ben bomba düzenini ortaya koyacağım ve herhangi bir örgütle ilişkilendirme, çünkü her örgütün kullandığı bombalama düzenekleri ve tertibatları farklıdır. Bu yüzden bunları bulabilmem için o acaba buzların arasına girmiş, kaynaşmış olan o parçaları nasıl toparlayabilirim düşüncesiyle aklımıza o çalı süpürgesi geldi. Çalı süpürgesi. Çalı süpürgeleri normal evlerde kullanılan süpürgelerden farklıdır biliyorsunuz. Daha serttir o. Bizim de derdimiz zaten o kaldırımlardaki o aralara girmiş buzla artık bir araya gelmiş, hemhal olmuş o parçaları oralardan koparıp almam lazım benim. Bunu da yapabilecek olan yegane süpürge çalı süpürgesi. Ve biz bomba uzmanları belediyeden temin ettiğimiz çalı süpürgeleri ile olay yerinde parçaların dağılmış olabileceği yerleri, ki geniş bir alan, bunlar tek tek ve itinayla süpürüldü ve toplandı. Bakın toplandı ve delil torbasına konuldu. Delil torbasına konuldu. Bakın bunlar süpürüp atılmadı. Yanlış bilgi bu. Ve bu toplanan deliller nereye götürüldü? Belediyenin çöplüğüne götürülmedi. Bunlar kriminal laboratuvara getirildi ve kriminal laboratuvarda bizim kullandığımız son derece özellikli elekler var. Büyükten küçüğe doğru giden ve onların o elekte elenerek o biraz önce bahsettiğim o parçaları bulduk. Ne o parçalar? Kablo parçaları, pil parçaları, kömür parçaları ve bu arada 2 tane de misinaya rastladık. Bu elemelerden sonra eğer ben onları çalı süpürgesiyle süpürmeseydim, onları yeterince toplayamasaydım bu elde ettiğimiz doneleri elde edemeyecektik o zaman. Orada kalacaktı. Bu yüzden çalı süpürgesini kullandık. Ve bunların arasında eleklerde ne çıktı biliyor musunuz? 2 tane misina parçası bulduk. Misina. Bu misina parçalarından bir tanesinin değerli gazeteci Uğur Mumcu'nun gözlüğünü boynuna asmakta kullandığı misinanın bir parçası olduğunu, diğerinin de bomba düzeninde kullanılan bir misina olduğunu ortaya koyduk. Süpürmeseydim nasıl çıkaracaktık bunları ortaya? Tabii o patlamayla beraber gözlük de paramparça olmuş. İşte biz bu konuda o topladığımız, süpürdüğümüz ve elediğimiz o süprüntünün içerisinden gözlük parçalarını da bulduk ve birleştirdik. Ve eşi Gülden Hanım'a teslim ettik o gözlüğünü. Bu yüzden bu konuda toplumda olay yeri yeterince korunmadı. Olay yerinde deliller süpürüldü, yok edildi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Olması gereken buydu ve o uygulandı. Bu arada anekdot olarak da ifade edeyim. Bu tabii Türkiye'yi sarsan duayen gazetecinin bir suikast sonucu öldürülmesi bağlamında yine beraber işbirliği yaptığımız muhtelif ülkelerin bomba uzmanları da vardı. Onlar da bu konuya ciddi bir özen göstermişlerdi, ilgi göstermişlerdi. Bunlardan Amerika bomba uzmanları da vardı bu incelemeler sırasında.
incelemeleri biz yapıyoruz ama onlar da yani hangi terör örgütü olayı, kim olabilir şeklinde onlar da merak ediyorlar tabii. Türkiye önemli bir ülke, büyük bir ülke. Meydana gelen bu tür suikast, bu tür terör olaylarında onlar da ilgi gösteriyorlar. Ve bizim kullandığımız o çalı süpürgesi Amerikalıların ciddi şekilde dikkatini çekti. O verimli olarak toplandığını görünce delillerin, inanın Amerika kendilerinin de gerektiğinde Amerika'da kullanmak üzere çalı süpürgesini Türkiye'den götürebileceklerini ifade ettiler. Çünkü olması gereken buydu, verimli olan buydu, çalı süpürgesinin özelliği de buydu. Süpürülmesinin özelliği de buydu olay yerinin. Dolayısıyla bir ezberi bozmuş oluyoruz burada ve yaptığımız incelemeler sonucu araçta kullanılan patlayıcının C4 plastik patlayıcı olduğu ortaya çıktı. Çünkü büyük parçalar dedik ya, bunları niçin aldık? Çünkü swap alıyoruz ve sürüntü alarak bombanın içeriğini kimyasal yönden ortaya koyuyoruz. Bunun bir C4 patlayıcı olduğunu ortaya koyduk. Bunun peki nasıl patlamış bu bomba? Hangi düzenekle patlamış? Yaptığımız araştırmalarda, araba üzerinde yapılan araştırmalarda olayın arabanın altındaki debriyaj alt bölümüne yerleştiriliyor. Yani arabaya girmeden alt kısma yerleştiriliyor ve arabanın o debriyaj bölümüne, yani boşa alındığında bir ara hatırlarsınız, acaba kontağı çalıştırdığında mı patladı şeklinde bir toplumda ve kamuoyunda bazı yazılar, bazı ifadeler olmuştu. Fakat yaptığımız araştırmalarda arabanın vitesinin geriye takıldığı anda patlayacak bir düzenek olduğunu ortaya koyduk. Ve debriyajla ilgili yani debriyajı boşa alma ve geriye çekme gibi, yani o debriyajın hareketine bağlantılı bir düzenek olduğunu ortaya koyduk. Nitekim daha sonra yapılan araştırmalarda bazı görgü tanıklarının patlamadan kısa bir süre önce arabanın etrafında ve alt kısmında iki kişinin sanki lastiği değiştiriyormuşçasına bir görüntü vererek arabanın etrafında ve altına girerek çıktıklarını gören bir görgü tanığı vardı. Bu zaten onların görgü tanığının ifadesi tabii ki önemli, ancak bizim yaptığımız araştırmada ve araba üzerinde yaptığımız araştırmada şanzımana konulan vitesle bağlantılı bir bomba düzeni olduğunu ortaya koyduk. Bununla ilgili olarak daha sonra yaptığımız bir araştırmada olayı reconstruction diye adlandırdığımız, hani yeniden yapılanma vardır ya, yeniden canlandırma. Peki bunu ne kadar süre içerisinde bu düzeneyi arabaya yerleştirilebilir, monte edilebilir üzerinde durduk. O da bizim için önemliydi. Çünkü her örgütün kendine özgü bir bomba tekniği vardır. Bombacılar bu konuda, her örgüt, terör örgütleri bombacılarını ciddi şekilde eğitirler. Bunu da bildiğimiz için bizim bir adım önde olmamız gerektiğini her zaman ifade etmişizdir derslerimizde bomba uzmanlarına. Yaptığımız incelemeler ve araştırmalar sonucu bu bombanın, madem ki arabanın altına kondu bu, şanzımana bağlantı, bunu ne kadar sürede acaba monte edebilirler? Değerli dostlar, yaptığımız çalışmalar sonunda 35 saniyede bu bombanın bu düzeneye yerleştirilebileceğini tespit ettik. 35 saniye. Bu yüzden çok, tabii bunu ortaya koyan benim bomba uzmanlarım. Ama biraz önce ifade ettim, örgütlerin de bomba uzmanları bu konularda ciddi eğitim alıyorlar. Bu yüzden bir an önce bombayı yerleştirip uzaklaşacak. Peki bu arada hemen ifade edeyim. Dünya terör platformunda bombalama eylemleri yüzde kaç? Onu meslek hayatım boyunca bunu araştırdık tabii. Özellikle de bu bombalama olaylarından sonra, özellikle Uğur Mumcu olayından sonra bazı kaynaklara göre %55, bazı kaynaklara göre %64 bu tür terör saldırılarda bombalama eylemlerinin %55, %64 arası olduğu ortaya çıktı. Neden? Çünkü risk yok. Bombalamayı düzeneye koyuyor ve ayrılıyor, gidiyor. Ama uzaktan kumandayla, ama işte vitesle oynama sırasında. Dolayısıyla bombalama eylemleri tercih edilen bir eylemdir terör örgütlerince. Çünkü koyan açısından bir riski yok, yakalanma riski yok. Eğer o anda elini çabuk tutarsa ve gidecek. Bu yüzden biz bomba uzmanlarını bu denli eğitiyoruz ki mutlak surette en az bir adım önde olmalıyız ki terör örgütlerinden yaptıklarını ortaya koyalım. Çalışmalarını belirleyelim,
tespit edelim, tahmin edelim ve ona göre hareket edelim. Bu yüzden gazeteci arkadaşlarımız da her zaman uyarmışızdır. Örneğin fotosel bombalar vardı zamanında. Nedir bu? Işığa duyarlı bomba. Yani gazeteci arkadaşlar görevini yapacak. Bir fotoğraf çekmek durumu olacak. O fotosel bomba işte o gazeteci arkadaşımın flaşının patlaması anında devreye giriyor ve patlıyor. Bu yüzden arkadaşlara derdik ki sakın arkadaşlar, sakın flaş kullanmayın. Çünkü ışığa duyarlı fotosel bomba dediğimiz olaylar. Yani eğitimlerimiz hep bu denli, hep üst düzeyde oldu. Bu bombayı ortaya koyduktan sonra yaptığımız araştırmalar sonunda bazı bombalama eylemlerinde de aynı tip bombanın kullanıldığını ortaya koyduk. Şimdi ifade ettiğim gibi patlayıcının ana unsurunun C4 patlayıcı, plastik patlayıcı olduğunu tespit etmiştik. C4 nedir? C4 çok güçlü bir patlayıcı ve genelde askeri birliklerde, askeri eylemlerde kullanılan, askeriyenin kullanmış olduğu bir patlayıcıdır bu. Bu bağlamda da acaba bir bağlantı askeriye içeriden mi dışarıdan mı, acaba askeriye ile de bu konular bir oradan mı temin edildi şeklinde bir takım soru işaretleri tabii ki toplumda yer aldı ve bu irdelendi. Dolayısıyla C4 güçlü bir patlayıcıdır. Bu yüzden acabalar yaşandı. Nereden bulundu da bu temin edildi? Ve bu patlamadan sonra zaten bu tür patlamaları takip eden terör örgütleri bunu bir fırsata dönüştürürler. Bütün dünyada bu böyledir, ülkemizde de böyledir. Nitekim bu olayda da böyle oldu. Bazı örgütler bu patlamadan sonra bu patlamayı, bu eylemi kendilerinin koyduğunu ortaya ifade eden bazı telefonlar geldi basın organlarına, yayın organlarına. İşte biz patlattık şeklinde. Bir değil, iki değil, üç değil, terör örgütleri üstlendi. Neden? Çünkü reklamlarını yapıyorlar. Amaçları bu. Kaçırılmayacak bir fırsat, böyle ses getiren bir suikast olayı, bir bombalama eylemi kendilerinin yaptığını ortaya koymak veya iddia etmek adına basın organlarına, televizyonlara, gazetelere bunlar hep ifade edildi. Ama bu ifadeler, bu ihbarlar, biz yaptık gibi ifadeler asla polisi bağlamaz. Bizim için önemli olan olay yerinin incelenmesi ve delillerin değerlendirilmesi. Bu yüzden bu konuyu böylece açıklamış olduk. Olay yeri tabii bu patlama bağlamında olay yeri çok geniş bir alan tahmin edersiniz. Ve öncelikle geniş çevrede bombalama eylemlerinde diğer olaylarda olduğu gibi muhtelif araştırma tekniğimiz vardır. Bombalama eylemlerinde de olay yeri incelerken çevreden merkeze, merkezden çevreye paralel metot, spiral metot diye adlandırdığımız metotlar var. Bununla ilgili olarak yaptığımız çalışmalarda patlamanın şiddetini özellikle vurgulamak istiyorum. Yakın çatılarda maalesef Uğur Mumcu'nun doku parçalarına, vücut parçalarına rastladık. Onları orada topladık. Şiddetini anlatmak adına bunu söylüyorum. Zaten de tahmin etmişsinizdir. Zaten Renault 12 biliyorsunuz kullandığı araba. Kullanılan patlayıcı çok güçlü bir patlayıcı. Tam arabanın merkezine konmuş ve hiçbir şekilde zaten kurtulma şansı yok. Zaten o patlamayla beraber, araba parçalarıyla beraber Uğur Mumcu'nun da arabadan savrulduğunu, parçalandığını ifade edebilirim. Bu yüzden bu konu, dedik ya, her olayın kendine has bir dinamiği vardır. Olay yeri incelemenin de kendine has bir dinamiği vardır. Bu yüzden İşte bazı sorular vardır. Efendim, olay yerini ne kadar çapta kontrol altına alabiliriz? Ne kadar süre içerisinde, ne kadar bir mesafede bu şeridi çekmemiz gerekir şeklinde sorular olabiliyor. Bana da geliyor bu sorular. Değerli dostlar, dedim ya, her olayın kendine has bir dinamiği var. Her olayın bu bağlamda da o çevrelediğimiz o bandın, şeridin de artık olayına göre o şeridi çekmek durumundayız. Şimdi sorarım size, çatılarda topladığımız doku parçaları bu tür olaylarda, örneğin canlı bombalarda biliyorsunuz üzerine tamamen bombayı sarar ve bir yere girer ve patlatır kendini. Buradaki doku parçalarını toplayabilmek için tahmin etmediğiniz genişlikte bir alanı incelemek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden bu olayda da son derece geniş bir alan vardı ve ne diyorum? Bayağı bir mesafedeki çatıların, balkonların orada doku parçalarına rastladık. Bu yüzden bu olay net olarak ortaya konduktan sonra yine İstanbul'da yapılan, tabii ki benzeri bu olaydan sonra operasyonlar düzenlendi.
Bu olayın akabinde tabii terörle mücadele, istihbarat birimlerimiz muhtelif operasyonlar, eş zamanlı operasyonlar düzenlediler. Bunlardan bir tanesi 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah'ın evine İstanbul'da, Beykoz'da, Hizbullah evine yapılan operasyonda bazı belgelere ve bazı materyallere rastlandı. Bu elde edilen bu materyallerin incelenmesinde hatırlarsanız yine çok değerli insan Bahri Öğüçok, Muammer Aksoy, yine çok değerli gazeteci Ahmet Taner Kışlalı. Bunlar da biliyorsunuz suikast sonucu maalesef hayatlarını kaybetmişlerdi. Bunlarla ilgili bağlantılar ortaya koyan dokümanlar ele geçirildi Hizbullah evinde. Ve biraz önce ifade ettim, ortaya koyduğumuz delillerle düzeneği belirlediğimiz için nasıl bir düzenek olduğunu, bununla ilgili olarak geçmişteki bazı bombalama olayları arasında da irtibat kurduk. Aynı örgüt tarafından patlatıldığını ortaya koyduk. İşte biz bu yüzden bu çalı süpürgesinin ne kadar önemli olduğunu, olay yerini temizlemek amacıyla değil, delilleri karartmak amacıyla değil, gözden kaçabilecek en ufak bir parçayı dahi gözden kaçırmamak için çalı süpürgesiyle o buzların arasından çıkardık. Bu yüzden bağlantılarımızı biz böyle kurduk. Hizbullah evindeki operasyonda da bu bahsetmiş olduğum değerli insanların suikastinde bir takım ortak bazı belgeler olduğunu da ortaya koyduk. Yani Hizbullah burada devrede, bunu ortaya koyduk net olarak. Tabii bu arada yapılan araştırmalarda bombayı yapanın kim olduğu terör örgütü bağlamında ismi belirlendi. Bombayı yapandan sonra oraya koyan, yani bombayı yerleştiren kişinin kim olduğu ortaya çıktı yapılan soruşturmalar sonunda. Ve bir de mutlaka bilirsiniz, tahmin edersiniz, bir gözetleyici vardır çevrede, çevre kontrolünü yapan. O kişinin de kim olduğu ortaya çıktı. Bununla ilgili olarak Umut Operasyonu olarak bu geçiyor. Yapılan bu tür operasyonlarda, çünkü ses getiren ve toplumu gerçekten infiale uğratan bir patlamaydı bu. Kapanacak bir dosya değil. Biraz önce de ifade ettim. Bombayı hazırlayan, dedim ya, her terör örgütünün bir bombacısı vardır ve bunlar ciddi eğitim alırlar. Bu yapılan soruşturmalar ve takip sonucu, tespitler sonucu bombayı yapanın Ferhat Özmen isminde bir terörist oldu. Ama Ferhat Özmen bombayı yapıyor ama arabaya koyan kişi Oğuz Demir isminde bir kişinin bombayı arabaya yerleştirdiği ortaya çıkıyor. Bu tespit ediliyor. Neden bombayı yapan koymuyor da? Bu tamamen terörün kendi iç konusudur ve görev bölümüdür. Bir de Necdet Yüksel ismi geçiyor iddianamelerde. İddianamede bunun da çevrede gözetleyici görevini üstlendiği. Demek ki 3 tane isim var. Ferhat Özmen var, Oğuz Demir var, bombayı koyan, yerleştiren, ve bir de Necdet Yüksel var. Bu kim? Çevrede gözetleyici görevini yapan kişi. Yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılıyor bu kişiler. Bir de aralarında Rüştü Aytufan var bu kişilerin arasında. Daha sonra bu Necdet Yüksel kimdi? Çevrede gözetleyici. Bununla ilgili olarak zaten karar kesinleşiyor. Aynı şekilde bombayı yapan kişi olarak tespit edilen Ferhat Özmen hakkında da karar kesinleşmiş oluyor. Peki şimdi önemli bir konu var burada. Bombayı kim koydu demiştik? Oğuz Demir, değil mi? Oğuz Demir tespit edildikten sonra, ki bu tırnak içinde hani tetikçi tabir ettiğimiz bir azmettirici vardır, bir de tetikçi vardır kriminal olaylarda. Biz bunu tetikçi olarak değerlendirelim, Oğuz Demir'i bombayı koyan kişi olarak. Bununla ilgili olarak yapılan araştırmalarda Oğuz Demir'in adresi tespit ediliyor. Ankara Sincan'da yapılan operasyonlar yakalanacak. Ancak maalesef yapılan bir hata, bir istihbarat olabilir. Ve maalesef Oğuz demir yolunu kullanarak, bir araç ve ardından demir yolunu kullanarak maalesef izini kaybettiriyor ve yakalanamıyor. Ve son alınan bilgiler Avustralya'da olduğu şeklinde de bir bilgi var. Şimdi yakalanmaması ve elden kaçması üzücü bir olay, kabul edilemez bir olay. Neden önemli? Çünkü her örgüt üyesinin olayla ilgili olarak anlatacağı bilgiler bizim açımızdan son derece önemli.
olayın net olarak ortaya konması ve karar verilmesi, adli yönden verilmesi açısından son derece önemli. Hani puzzle'ı düşünelim. Hani puzzle'ın bir parçası eksik kalır ya. İşte onlardan biri diyelim bu konuyu, Oğuz Demir konusunu ve bu dosya henüz kapanmamış durumda. Neden? Çünkü kaçak ortada yok. Ama isimler tespit edilmiş vaziyette. Bu konu tamamlanması açısından, kişiler açısından önemli bir konu. Ama maalesef Oğuz Demir şu anda yakalanmış değil ve dosyası da aralık vaziyette duruyor. Kıymetli dostlar, 24 Ocak 1993 günü soğuk bir kış Ankara'sında meydana gelen ve duayen gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümüyle sonuçlanan bombalama eylemini kriminal yönden, bakın tekrar ediyorum, olayın siyasi boyutu vardır, değişik, o bizi ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren olayın kriminal boyutu. Bombanın düzeneği, konması, yerlerin toplanması, süpürülmesi, olay yerinin derlenip toparlanması, bağlantıların kurulması gibi konular. Bağlantıları ortaya koyma, terörle mücadele ve istihbari kaynaklar bizim arkadaşlarımızın onlara görevi. Ama benim kriminal olarak görevim bombanın düzenini ortaya koymak, delilleri toplamak ilk planda, olay yerinde. Delilleri toplayarak beni bomba düzeneğini nasıl yapıldığını, nasıl patlatıldığını ortaya koymak, onu ortaya çıkarmak benim görevim. Bunu ortaya çıkardıktan sonra konuyu diğer birimlere, icracı birimlere yani terörle mücadele şubesine, istihbarat şubesine onlara aktarıldı ve olay böyle devam etti. Dolayısıyla ben bu programda olayın sadece kriminal boyutunu, bombalama boyutunu sizinle paylaşmak istedim ve bazı ezberleri de bozmak adına önemli bilgileri sizinle paylaştım. Evet, kahredici bir tablo, kahredici bir ölüm ama gerçek bu. Bir sonraki programda görüşmek üzere diyeceğim ve her zamanki gibi ben de trend olan bir ifadeyle sözümü bitireyim. Sevdiklerinizin sesi eksilmesin. Hoşça kalın.